Emine Hanımcığım, şimdi burada 2 tane soru geliyor size arka arkaya. Gelsin. Biri Gönder gelsin. gönder gelsin. Gönder gelsin. Refleksoloji herkes için uygun mudur? Birincisi bu. İkincisi tabii podolojiye gireceğim burada. Podoloji dersem doğru mu demiş Doğru, oluyorum? evet, podoloji. Şimdi ben tabii ki mesleğim gereği uzun Hı hı. yıllar kalıcı oje sürdüm elime, ayağıma ve manikür, pedikür normal işte salonlarda manikür, pedikür yaptırdım. Ne zaman ki kalıcı ojeden vazgeçeyim ben birazcık, tırnaklarım nefes alsın dedim bir yaz tatilinde, ben bir fark ettim ki benim tırnaklar Yok. yok. Tırnak yok, yani kağıt gibi yırtılıyor, kopuyor, kırılıyor. Hiçbir şeyi tırnağımla açamıyorum. Tırnağım bir yere takıldığı an gidiyor. Allah dedim, bir şey oldu benim tırnaklarıma. Zaten ayak tırnaklarım da o durumda. Bana dediler ki bir podoloğa gideceksin. Yani tırnak bilimciye gitmek zorundasın. Podolog ayakla ilgili. Evet. Sadece yani Değil. elle değil. Podo ayakla ayak ilgili. demek zaten. Aynen, podo Hı. ayak demek, podolog da ayak bilimci. Hem tırnak hem ayak. Yani işte nasırla da ilgileniyorsunuz. Her şeyle bütünsel ayak sağlığı Evet. aslında. Ve ben ne zaman ki bu işin uzmanına gittim, yıllarca elime ayağıma ne kadar kötü davrandığımı öğrenmiş oldum. 1,5 senedir işin uzmanına bıraktım kendimi. Daha tırnaklarım hala tam düzelmiş değil. Dipten gelenler, ayağım, el tırnaklarım toparladı. Ayak tırnaklarımda artık hani ameliyatlık olacak derecede batıklık vardı. O düzeltildi ki benim ayaklarım yeterince sağlıklı ayaklardır yani. Hani ben bir örnek değilim aslında. Ben doğru yere doğru işlemi yaptırmamanın örneğiyim günün sonunda. Evet. Bu noktada da podolog aslında neden hepimizin hayatında olmak zorunda? Pedikürle podolog aynı işin içinde yer alır mı? Biz ayak bakımımızı tamamıyla bir podoloğa teslim etmeli miyiz diye de ikinci sorumu geniş çerçevede sorar, sevgiler dilerim. O zaman ben bir ikinci sorudan Sevgiler başlayayım. sunarım. Buyurun. İkinci sorudan direkt başlayayım. Podoloji biraz önce de bahsettiğiniz podo ayak, loji bilim demek. Yani ayak bilimi olarak üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olarak elde edilen bir alan. Aslında bu alan için 2 yıl boyunca üniversitelerin sağlık alanına, meslek yüksekokullarının sağlık bilimlerinde anatomiden tutun tırnağın fizyolojisine kadar multidisipliner çalışan bir yöntemdir. Yani Evet. hiçbir zaman bir podolog tek başına, sizin de mesela gittiğiniz yerde söylemişsinizdir, multidisipliner yaklaşırız. Yani biz kendi kafamıza göre de bir şey yapmayız. Evet. Bir dermatologla, yeri geliyor bir ortopedistle birlikte çalışmak zorundayız. Tabii. Bir ilaç yazma yetkimiz de yok malum bizim. O yüzden dediğim gibi multidisipliner yaklaşacağız. Biz bir ayağa bütün olarak bakıyoruz. Yani siz oraya geldiğiniz andan itibaren işte tırnağınızın yapısı nasıl, doğru ayakkabı kullanıyor musunuz, doğru çorap kullanıyor musunuz? Bakın sadece çoraptan bile batık olabilir. Evet. Çünkü daracık bir çorapta ayakların bir anatomisi var. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Orada bir baskı ve sıkıştırıyorsunuz. O sıkışmanın etkisiyle tırnak ne yapıyor burada? Baskı oluşan yerde rahat uzayamıyor ve içeri doğru basıyor, şey yapıyor. Tırnak kesmek bile, mesela ayaklarımızı her zaman bir küt ama ellerimizi yuvarlak kesmemiz gerekiyor. Yani burada bile tırnağın bir anatomisi ve ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Bunları uygulamadığınız takdirde işte biraz önce dediğiniz ameliyatlık olacağız, batık gibi. O Ya da meslek mantar. hastalığımız tabii bizim topuklu ayakkabı Evet, maalesef giymekten. Yani o stilettolar. kaçarımız yok bizim, sunuculuk yapıyorsan ya Evet. da işte rol aldığın bir dizide ekonomik seviyesi yüksek bir kadını canlandırıyorsan günde 18 saat topuklusun yani. Evet. Bunda yapacak hiçbir şey yok ve zaten o topuklunun içinde biliyorsun ayağının ne durumda olduğunu ve acı çektiğini. Evet. Ama işte benim 45 yaşından sonra baş parmaklarımın tırnakları isyan etti. Yeter be senin stilettolarından, ben de burada yaşayan bir canlıyım dedi. Gör beni dedi, Evet, biraz bunu önce konuştu. konuştuğumuz. Evet. Büyük bir acı. Ama işte podolog sayesinde toparladım. Evet. Mesela bu önemli geliyor bana. Çok doğru. Yani şimdi şöyle, biraz önce dediniz ya, pedikürle Podoloji podoloji aynı bir şey mi? mi? Aynı şey mi? Değil. Hı. Kesinlikle değil. Şimdi pedikürde ne yapıyorsunuz? Herhangi bir kuaför salonunda size ıslak bir uygulama yapabiliyor. Ki sizin bir mantarınız varsa, ki mantarda kesinlikle sulu bir uygulama yapılmaması lazım mesela. ki onu daha çok azdırır, daha çok çoğaltır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tamamen kuru uygulamalar yapıyoruz. Medikal aletler kullanıyoruz. Paketli steril ürünler kullanıyoruz ve bir ürün kesinlikle bir sonraki kişide kullanılmıyor. Evet. Podolojide, yani pedikür yerine aslında bir podoloğa, medikal bakıma giderseniz aslında size daha sağlıklı bir şekilde doğru tırnak kesmeyi öğretirler. Onun haricinde işte
bir nasırınız varsa bu nasır nasıl temizlenmeli? Nasıl nasırın oluşmamasıyla ilgili işte baskı sürtünme hangi yönden oluyor ve oraya size daha doğru aparatlar yapılır. Birebir sizin ayağınıza uygun. Ya. Bunu yapacak olan kişi bir podologtur. Çünkü ne yapıyor? Sizin ayağınızın ölçüsünü alıyor doğru. Kullandığınız ayakkabıya bakıyor, işte neye bakıyor, çorabınıza bakıyor. Bunlarla ilgili de size günün sonunda aslında bir ayak bakımının rutininin nasıl olması gerektiği bilgisini de veriyor. Ki biz aslında bu etlerin kutikülalarının da alınmasını hiç önermiyoruz. Çünkü oralar nedir? Koruyucu bir alandır. Çünkü ne yapıyor? Tırnakla deri arasını kapatıyor. Benim Siz- artık alınmıyor mesela. Evet, elim orayı ayağımın aldığınız etleri. anda açık kapıdır bu Evet. deriye. Ne yapacak? Buradan hele bir enfekte bir alet kullandıysa geçmiş olsun. Hemen enfeksiyonu açık kapı haline gelmiş Ve olabiliyorsunuz. Senem neye şaşırdım biliyor musun? 1,5 senedir tırnak etlerim alınmadığı için başta çok garip geldi. Sonra o kadar düzeldi ki tırnaklarım. İşte biraz sabretmek lazım galiba. Evet. Ben çünkü o yüzden sürekli maniküre gitmek zorunda kalıyorum. Tabii. O sabırı gösteremiyorum. Evet. Evet, çünkü aldıkça onu isteyecek. O Evet. işlemi yaptıkça devamını isteyecek. Çünkü deri orada üretmeye başlayacak. Ama doğru yol, doğru yöntemle o işlemi yaparsanız aslında orada o kütüküller oluşmamaya başlıyor zamanla. Tabii. Daha itme tekniği, daha doğru bir frezelerimiz var. O frezeyle zaten biz orada ölü doku neyse onu kendi kendine o makine temizliyor. Aynen. Herhangi bir ıslak bir dokunuş yapmıyoruz. Hı. Hı hı. Ne yapmamız Baktınız, gerekiyor? yani tercih edeceğiniz ayakkabılarda yine stiletto da olsa yumuşak deri olmasına özen gösterin. Yani sert de ne yapacak? Ayakkabı bir kere daha çok içeride, o kalıbın içerisine girmeye çalışacak. Ama yumuşak deri de birazcık size esnetme payı verir. Onun haricinde muhakkak ılık duşlar. İşte ayağınızın altında işte bir top yuvarlama, hani refleksoloji gibi onu muhakkak yapın. Ayakkabımı çıkardım eve Evet, geldim. daha sonra parmaklarda esnetme hareketleri. O lastikleri takıp hani bu aç kapa yapabilirsiniz. Atellerimiz var, onları uygulayabilirsiniz. Yani günün sonunda çünkü böyle durduğu için Evet. açma Rahatlatmak işlemleri. Yani gerekiyor. buradaki metatarsları rahatlatıcı hareketler yaparsanız Şu hani normal pozisyonuna gelecektir. pedikürde parmak aralarına koyuyorlar ojeler Evet. dağılmasın diye. Ondan Hı. bir tane evde bulundurup akşamları Yani ona mı o da takmak ayağı? rahatlatabilir ya da Ha. podoloğunun size uygun biz özel ortez protez tarzında silikonlardan Benim var. size özel yapıyoruz. Hani Çok o güzel tarz bir şey onlar. Böyle yaptırtabilirsiniz. silikonlar var. Hatta şey de oluyor hani bu ayak baş parmağın yanından çıkan kemikler oluyor Hallux valgus. bazılarınızda. Ne o? Hallux valgus. Onu ben öyle şey yapamam da işte kemik ve baş parmağın yanında çıkan ayak baş parmağının onun çıkmaması için onu da bana kızıma vermişlerdi. Ayak baş parmağıyla işaret parmağının arasında bir silikon konuyor. Dolayısıyla o baş parmak başa doğru geldiği için araya silikon konduğunda o kemiğin çıkmasını geciktiriyor Evet, ya da makara. önlüyor Çünkü değil ne mi? yapacaksınız? Bir lastikle iki baş parmağınızı bir lastik takın, para lastiği gibi. Akşamları bunları şu şekilde çekin. Yani Aa, esnetme. Yani Aa. pilates yaptıracaksınız baş parmaklarınıza. Onu süpermiş. yaparsanız bu tarafa doğru çünkü ne yapıyor? Medyalden laterale doğru bir kayma işlemi oluyor. Ne yapacağız? Biz bunu genişleteceğiz. Siz o makaraları doğru yapıyorsunuz. Evet. Gece atelleri diyoruz biz ona. Aynen, Gece gece uykunuza da ateli demişti takabilirsiniz. doktor da. Ne yapacak? Rotasyonunu engellemiş olacaksınız. Evet. Buraya aslında bir frenleme koymuş oluyorsunuz. Ve rahatlatıyor ya. Çok Ben de rahatlatır. denedim. Evet Tavsiye benim de var ederim. çünkü şuradaki kemikte yani Evet, ayaktaki hallux kemikte valgus, böyle aha. özellikle stiletto giydiğinde uzun süre orada bir şişme oluyor. Evet. Ve zaten ayağın Ağır yapısı yapar. da kendi kendine gerçekten baş parmak böyle Tabii, gidiyor. medyalden Öyle dışarı durmaya doğru başlıyor. kaymaya Yani. Ne yapsın sen başlıyor. onu her gün bir Evet. ayakkabının içine sıkıyorsun. O da diyor ki herhalde doğrusu bu diyor. Oraya yöneliyor İşte hemen. baş parmaklarınıza pilates yaptıracağız. Evet işte. En Çok güzeli. acayip bir şey. Bu bilgiler çok kıymetli. Sen de Kesinlikle. şimdi sahneye çıkacaksın. Neler olacak? Lazım. Lütfen anlatır mısın Senemciğim? Şimdi bu arada tabii Binbir Gece'yi de bir sormak isterim. Dijital platformda yayın tarihi belirsiz. Henüz belirli değil Neden? evet. Yani biraz erteleme kararı alındı. Ha. Herhalde işte 2027'yi bulacak yine Ne çıkması diyorsun gibi ha? duruyor. Bayağı. Evet. Cansu Dere, İbrahim Çelikkol, Osman Alkaş, Güneş Hı hı. Hayat, Fatih Ayhan, Selin Türkmen, sen, Hakan Manlı, Nazan Kesal, Özgür Çevik, Erdem Kaynarca, Çok sağlam Sevinç bir Kıranlı, kadromuz Şahin var. Ergüner. Ergüney. Yani bu bekletilemez bir proje Evet bir de gerçekten. bence Çok çok iyi. değişik bir iş oldu. Yani mistik sonuçta Binbir Gece masallarını Yönetmeniniz Metin anlatıyoruz. Günay. Evet. O yüzden merak da ediyorum. Çünkü masa başı işi fazla bir iş. Yani nasıl bir şey çıkacağını ben de çok merak ediyorum. Evet. Evet. İzledin mi Bekliyorum. biraz? Yok. Yok hayır hiçbir şey izlemedim Çatlarım daha. ben olsam. Ben de Vallahi o çok iyi. enerjideyim şu an. Çok O meraklıyım yani. 2027.
Senin şu an o zaman şarkı söyleyip dans edip bir unutman lazım bunu. Tabii onu bir kafamda rafa kaldırmam lazım yani şu an. Peki şimdi başıma beladan sonra neler oldu hemen anlatır mısın? Neler yapacaksın? Planlar neler? Dizi yapacak mısın? Tiyatro ki. yapacak mısın? Neler oluyor? Tabii zaten dizi görüşmeleri devam ediyor. Ha. Görüştüğümüz yerler var. Henüz Ana akım mı netleşen bir şey yok. yapacaksın, dijital mi? Yani ikisine de açığım. Ha, Hangisi güzel. daha önce gelirse aslında Tamam. içime sinerse gibi bir yerdeyim. Öyle çok sınırlandırmıyorum kendimi. Tiyatro zaten hep yapmak istiyorum ama orada da tabii ki dinamikler farklı. Orada da hani şu anda hani içimize sinen bir metin henüz olmadı. Ya da daha böyle alternatif bir şey yapmak istiyorum aslında. Küçük sahne oyunu yapmak Anladım. istiyorum. Hani daha böyle popüler bir iştense daha böyle alternatif 2-3 kişilik. Belki tek Son kişilik bir oynadığın şey oyun? istiyorum. Küçük Balkon diye Evet bir o oyun. nasıldı? Ben Ee, izlemedim, özür dilerim. Çok tatlı bir abla kardeş hikayesiydi. Zaten bir evin salonunda geçiyor ve 1,5 saat boyunca o salondaki Ya. o muhabbeti izliyoruz. Hiçbir zaman akışı olmadan. Yani senin o yapmak istediğin oyun tarzıydı. Aynen Küçük öyle, Balkon. aynen öyle. O biraz kısa sürdü. Vilda'nın hamileliğinden ötürü. Aa evet, Tam o dönemde Vildan'a da buradan evet, sevgiler. evet çok Ama öpüyorum onu. doğurdu değil mi? Tabii evet Aynen. çok şükür Sağlıkla sağlıkla kucağına doğurdu. aldı, Aynen bin çok mutlu şükür. zaten o da. O dönem böyle bir hani bitirme kararı almıştık. Anladım. Vardır bir hayır. İnşallah Belki güzel döner şeyler olur. şimdi bebek biraz toparlayınca. Hiç bilmiyorum. Yani hiç öyle hani bir şey dağılınca tekrar aynı enerjiyle toplanmak bazen zor oluyor olabiliyor çünkü ya. hani bebek birazcık palazlanınca diyeyim kendine gelince insan böyle bir haftada bir en azından kendime bir vakit ayırayım diyor. O sahne iyi bir fikir olabilir diye Evet, düşündüm. Vildan zaten hamileyken de devam etmek Mesela. istedi. Ama işte hani bizim yapım tarafı hiç böyle bir şey riske atmaya gerek Anladım. yok. Hani o sorumluluğu almak istemediler Tabii, zannınca. O yüzden Vildan mesela hep istiyordu yani. Tabii yani yine oynayabilirsiniz. Tabii belli olmaz yani. Şimdi müziğe dönelim. Nedir plan? Şimdi işte yavaş yavaş böyle bir iki yerde konser gibi planlar var. Gerçekten Ama mi? o kadar heyecanlıyım ki yani dediğimiz gibi yani o kadar profesyonel olmadığım bir alan ki hani orayı nasıl yönetirimi bilmiyorum. Hani sahneye tiyatroyla çıkmak ya da televizyonda başka bir karakterle oynamak başka. Sahneye Nazlı olarak çıkıp Evet. eğitimini almadığım bir şeyle seyirciyi orada mutlu etmek falan hani birazcık evet akışa bıraktım. Akışa Hayır bırak. demek istemedim bu Enerji teklifle. Ama akışa şimdi bırak. görsel sanatın içinde var olan eğitimini almış ve orada Hı hı. olan biri için bu da bir hazırlık. Evet. Tabii. Belki zaten sen bulmuşsundur yolunu da hakikaten böyle bir müzikale çıkıyormuş gibi. Evet öyle bir Sanki, persona belirleyebilirim değil kendime. mi? Hani müzikale çıkıyormuş gibi ya da ben sen olsam ne yapardımı düşündüm şu an. Empati kurmuyorum yani başka Hı bir hı. şey yapıyorum şu an. Sempatinin dibindeyim yani. Mesela her şarkıya bir hikaye mi? Bir böyle önce bir hikayesini anlatıp oradan bir şarkıya geçmek. Ya o çok tatlı bir fikir bu arada. Mesela? Düşündüğümüz de bir fikir. Olmaz mı? Ama şöyle işte bir durum Seni var. de rahatlatır demek istiyorum. Evet kesinlikle bence Gibi. ama şimdi benim için ilk aşamada şöyle bir gerçeklik de var. Ben şu anda şarkıları kusursuz nasıl söyleyebilirim? Şarkılar Haklısın. üzerine hani heyecanlanacağımı ve bunun da benim için bir challenge olacağını farkındaydım. Ama yani o cesareti gösterip de başlamak da lazımdı bir yerden. Emine Hanımcığım verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür Ben çok ediyorum. teşekkür Burada ediyorum. altını çizelim. Refleksoloji herkes için midir? Refleksoloji herkes içindir ama bazı uygulanmayan yönler var. Mesela hamileliğin ilk Evet. 6-7 aylarında uygulanmaz. Ama sonlara doğru doğumu rahatlatmak için, o kasları gevşetmek için, normal doğum düşünüyorsa özellikle kişi, o doğumunu rahatlıkla yapılabilmesi için o süreçte önerilebilir. Ama onun öncesinde biraz riskli bir grupta yapılmaz. Ama onun dışında gevşemek istiyorsanız, uyku problemleri yaşıyorsanız, stresinizi yönetemiyorsanız, kaslarınız sürekli stres altında gerginse çok rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Çünkü bedeni gerçekten çok rahatlatan, yumuşatan, gevşeten, evet belki o an canınız Fark ettiren de. acıyabiliyor. Bu iyi bir şey ama. Ama onun sonrasında o sedyeden kalktığınızda ki his bulutların üstünde yürüyorsunuz hissidir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Vallahi ederim. sıra sende Şarkı söyleyeyim. mı? Bir saniye. Başıma bela değil mi? Evet nasıl istersen. Ha, Bir çok 5 heyecanlı. saniye seyircime bay bay deyip sonra Tamam, şey yapıyorum. anlaştık. Efendim çok güzel bir programın daha sonuna gelirken yine enerjisi güzel, gönlü güzel, hali, tavrı her şey güzel. Bir de üstüne sesi güzel biriyle programı sonlandırmanın tatlı bir mutluluğu içinde ayrılıyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Söz Senem'de. Teninin kokusu her an acı veriyor odama. Canımın dokusu sen de yüzünü çevirme bana. Yanarım içime
yine dert olur gidişin. Saymadım bilerek aşkımı kaçıncı terk edişin. Acıları hissetmeyi bilirim, yürek tüketmeyi, sustukça önümde eğilmeyi, kabul et beni yorma diyor, başıma bela ediyor, yüreği heba ediyor. Her acıya kandı yürek, canıma mı kastediyor? Yüzümü bu son görüşün, tenimi bu son öpüşün, ikimizi son bölüşün, bu da beni mahvediyor.